Come get me. Come find me. Help me. You hear that all the time. It stays in your heart that you know that she needs your help. Bugünkü soğuk vakamızda bir internet dedektifinin dikkati sayesinde yıllar sonra çözülen bir davayı konuşacağız. Ayrıca kayboluşu kameralara yakalanan kadının gizemine ve ortaya atılan teorilere şahit olacağız. Hazırsanız bir soğuk bir gizem başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı eyaletlerinden biri olan Utah'a gidiyoruz. 20 Nisan 1998 tarihinde Maiden Mother Kanyonu civarında iki arkadaş eyaletler arası otoyolda ilerliyordu. Yolun kenarında kimliği belirsiz bir kadın cesediyle karşılaştılar ve hemen polislere haber verdiler. Garfield County Şerif Ofisi polisleri bu ihbardan sonra hemen yola çıktı. Olay yerine vardıklarında ise bu cesedin donmuş olduğunu fark etti. Koli bandı ve iple bağlıydı, bir çocuk halısına sarılıydı ve uyku tulumunun içindeydi. Kahverengi gözleri ve saçları olan bu kadın, yaklaşık 1,5 metre boyunda, 55 kilo ağırlığında, 35 ila 45 yaşları arasındaydı. Ancak polisler, bu kadının kimliğini olay yerinde tespit edemedi, sadece İspanyol veya Kızılderili kökenli olduğuna inanıyorlardı. Vücudunda dövmeleri, yüzünde çilleri ve yanağında birkaç küçük beni vardı. Ölüm sebebi ise, başından aldığı kurşuna bağlı ölüm olarak belirlendi. Dondurucu soğuk havanın etkisiyle, ceset bozulmadan kalmıştı, ancak kimliği yine de tespit edilemedi. Ve bu kadının adı, Garfield Jane Doe olarak belirlendi. Polisler, kamuoyuyla fotoğrafları ve detayları paylaştı, ancak bir görgü tanığı olması imkansızdı. Çünkü bulunduğu yer, şehirden oldukça uzaktı. Ayrıca kurbanın DNA'sı, soruşturmaya yardımcı olması için, kayıp kişi veri tabanına da girildi. Garfield County Şerif Ofisi, kurbanın bileşik eskizini ve olay yeri fotoğraflarını da paylaştı. Ancak burada yaşayan kişilerin ve dedektiflerin çabalarına rağmen, hiçbir ipucu ya da kanıt olmadan, bu dava tamamen soğudu. Kasaba halkı tarafından, Garfield Jane Doe, işaretsiz bir mezara gömüldü. Aynı yıllarda seri katil Scott Kimball'ın, bu cinayetin faili olabileceği gündeme geldi. Hannibal katili olarak anılan Scott'ın, itiraf ettiği 4 cinayet vardı, ancak, 21 cinayetten de sorumlu olabileceğine inanılıyordu. Bu itiraflardan birisinde, Garfield Jane Doe'nun cesedinin bulunduğu yerin yakınlarında, bir otostopçuyu öldürdüğünü söyledi. Hatta Scott'ın eski karısı ve oğlu, bir cesedi sarmak için, çocuk halısı kullandığını görmüşler, bunu polislere bildirmişlerdi. Ancak Scott, bu cinayetle olan bağlantısını reddetti. Onu cinayetle ilişkilendirecek, herhangi bir kanıt da olmadığı için, şüpheliler listesinden hızla çıkarıldı. Ve olaydan tam 20 yıl sonra, 2018 yılında dedektifler, bu davada hala bir ilerleme kaydedebilmiş değildi. Ellerinde olup, kamuoyuyla paylaşmadıkları, bu davaya ışık tutabilecek tek kanıt, otopsi fotoğrafıydı. Ve bu otopsi fotoğrafını, kamuoyuyla paylaştılar. Ve yıllar sonra fotoğrafın da paylaşılmasıyla, şerif ofisi tekrar bu davaya ilgi gösterdi, bir kanıt aramaya başladı. Ancak bu yıllardır soğuk kalan gizemi çözecek olan kişi, ne dedektifler, ne kasaba halkı, ne de DNA laboratuvarı olacaktı. Otopsi fotoğrafıyla bağlantı kurabilen bu kişi, bir internet dedektifi oldu. Gerçek bir suç tutkunu olan bu adam, internette gördüğü fotoğraftan sonra, bir benzerlik fark etti. Fotoğraflardaki iki kişinin yüz hatları, oldukça benziyordu. Ama en önemli ipucu, kayıp kişinin yüzündeki izdi. Dedektiflere bu benzerliği bildirdi ve dedektifler zaman kaybetmeden, kayıp kadının akrabalarını bulmak için harekete geçti. Adı Lina Reyes Geddes olan bu kadın, 1960 yılında, Meksika'nın küçük bir kasabasında doğdu. Kasaba küçüktü ama Lina'nın hayalleri oldukça büyüktü, başarılı bir balerindi, çevresi tarafından takdir edilirdi.
Daha sonra üniversiteye gitti, sorunsuz bir şekilde tamamladı, uluslararası işletme diploması aldı. Hem yetenekli hem eğitimli olan Lina'nın hayatının aşkıyla tanışması ise New Mexico'da olacaktı. 1996 yılında New Mexico'da Edward Geddes ile tanıştı ve tanışmalarından sadece 6 ay sonra evlendiler. Geddes çifti, kısa bir süre sonra yeni bir hayata başlamak için Ohio'ya taşındı. Ohio'ya taşınmalarının ikinci yılı, 1998 yılının Nisan ayında, Lina ortadan kayboldu. 1998 yılında Lina, ailesinin yanına, Meksika'ya uçacak, tek başına yolculuk yapacaktı. Edward onu, 8 Nisan'da Pittsburgh Havalimanı'na bıraktı, onunla son görüştüğü yer orasıydı. Ancak, bir hafta boyunca kimse Lina'dan haber alamayınca, ailenin endişesi başlamıştı. Edward'a polise bildirmesini söylediler, o da bildirdiğini ve bir gelişme olmadığını söyledi. Aynı yılın Ekim ayında, bu kayıp dosyası için polis harekete geçti. Edward karakola çağrılmış ve ifadesi alınmıştı. Left about 6:45 Austin town down Pittsburgh Airport. Sonunda Garfield Jane Doe'nun kimliği belirlenmiş, artık Lina Reyes Geddes'ın cinayet davası üzerinde çalışıyorlardı. Dedektiflerin son hamlesi, Lina'nın ölümünden sorumlu kişiyi bulmak olacaktı. 2019 yılında, DNA teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle, bir olay yeri araştırmacısı, olay yerinde bulunan iplerden DNA örneği çıkardı. Bu örnekler, ilginç bir şekilde, iki farklı kişiyle eşleşiyordu. İlki, Utah polisinin olay hakkında danıştığı görevliydi. Ancak, bu ipe yanlışlıkla, kendi DNA'sını bırakmış olması muhtemeldi. Diğer örnek ise dedektifleri, Lina'ya çok da yabancı olmayan birine, kendi kocası Edward Geddes'a götürdü. Lina'nın Meksika'daki ailesi, Edward'ın karısının kaybolmasıyla ilgisi olduğundan şüphelendi, ama kanıtlayamadan dava soğudu. Edward hiçbir zaman, polise karısının kayıp olduğunu bildirmedi, Lina'nın ailesine ise, polislere bildirdim dedi, yalan söyledi. Garfield County Şerif Ofisi'ndeki müfettişlerin elinde, Edward'ı işaret eden, ikinci dereceden kanıtlar vardı. Öyle ki, Lina'nın evi ile, cesedin bulunduğu yer arasında, 2900 kilometre vardı. Muhtemelen Edward, hiçbir zaman şüpheli olmamak için, ustalıkla planını yaptı, Lina'yı öldürdü ve binlerce kilometre yol kat ettikten sonra, onu ıssız bir yere bıraktı. Yıllar sonra gelen bu kanıtla birlikte, artık son adım, Edward'a ulaşmak olacaktı. Ancak Edward Geddes, karısını öldürdükten 3 yıl sonra, pişmanlık yaşamış olacak ki, kendi hayatına son vermişti. Edward hiçbir zaman yargılanmadı, karısının ölümünde şüpheleri üzerine çekmedi, 3 yılda olsa, hayatına normal bir şekilde devam etti. Ancak kesin olan bir şey var ki, Garfield Jane Doe davası, yıllar sonra da olsa, sonunda çözüldü. Y a jefes de policías, a los detectives. No tengo con qué pagarles todo lo que están haciendo por mí y por mi familia. Gizem videosuna geçmeden önce, bazı videolar, YouTube politikaları gereği sadece abonelere öneriliyor. Abone olmayanların bu videolara ulaşması için, kanal sayfasına girmesi gerekiyor. Bütün videolardan anında haberdar olabilmek için, lütfen kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Brandy Ellen Wells, 28 Kasım 1982 tarihinde, Teksas'ta dünyaya geldi. Eğlenceli, arkadaş canlısı, konuşkan ve çok girişken bir kızdı. Brandy, en iyi arkadaşı Janet ile birlikte, kilise aktivitelerinde bulunmaktan ve koroda şarkı söylemekten keyif alırdı. Üniversite hayatının başlamasıyla, Brandy'nin müziğe olan aşkı bitmeyecek, peşinden gidecekti. Ancak, hayali olan anaokulu öğretmenliğini tercih etti ve böylelikle müzikten biraz uzak kaldı. Sadece 19 yaşındayken, üniversitede bir adamla tanıştı, kısa sürede evlilik kararı alan bu çift, yeni evlerine taşındılar.
Ancak bu çiftin geçim sıkıntısı yaşaması, Brandy'nin okulu bırakmasına ve tam zamanlı bir işe girmesine neden oldu. Ve çok zaman geçmeden bu çift, Brandy 21 yaşındayken boşandı. Brandy, San Antonio'ya taşınmaya ve bir erkek arkadaşıyla yaşamaya karar verdi. Brandy'nin bu yeni aşkının, Amerikan Deniz Ordusu'na katılmasıyla, bu ilişkisi de kısa sürmüş oldu. Ve sonunda Brandy, başladığı yer olan Teksas'a, ailesinin, arkadaşlarının yakınlarına dönme kararı aldı. Texas, Brownsboro'da başka bir arkadaşının yanına taşındı. Brownsboro, Brandy'nin büyüdüğü ve annesi, üvey babası ve küçük kız kardeşinin de yaşadığı Tyler'a sadece 20 dakika uzaklıktaydı. 2 Ağustos 2006 tarihinde Brandy, Tyler'daki evine gelerek annesine sürpriz yaptı. Ellen, epeydir uzaklarda yaşayan kızının gelişiyle hem şaşırmış hem de çok mutlu olmuştu. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmeyecek, ne yazık ki Brandy ile geçirdiği son akşam olacaktı. Evde biraz zaman geçirdikten sonra Brandy, annesine kulüpte arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Hatta kardeşine, isterse kendisine eşlik edebileceğini teklif etti, ancak kardeşi gitmek istemedi. Ayrıca Brandy annesine, arabasında fazla benzin olmadığını ve arabasını ödünç alıp alamayacağını sordu. Annesi ise, arabasında az benzin olduğunu, üzülerek kızına söyledi ve maaş günü de yaklaştığı için, kızına verecek nakit parası yoktu. Brandy yine de hazırlandı ve evden çıktı. Çocukluk arkadaşı Janet'in barmen olduğu, yakınlardaki bir bowling salonuna gitti. Arkadaşıyla biraz sohbet edip hasret gideren Brandy, bir süre sonra ayrılmak için kalktı. Janet'e Graham Central Station adlı bir gece kulübüne gideceğini söyledi. Janet bu kadar uzağa gitmemeyi tavsiye etti. Bulundukları yere, arabayla 45 dakika uzaklıktaydı. Ama Brandy gitmekte kararlıydı ve akşam 9:30 civarında, bowling salonundan ayrıldı. Ertesi sabahın ilk ışıklarında, bir eyalet polisi, batıya giden Interstate 20 yolu boyunca, terk edilmiş bir araba buldu. Plakayı sisteme girip baktılar ve bu arabanın, Brandy Wells'e ait olduğunu tespit ettiler. Kayıp ihbarında bulunulmadığı için arabayı, terk edilmiş araba olarak kayıtlara geçtiler. Brandy'nin annesi, sabah uyandığında kızının dönmediğini fark etti. Brandy'nin, bir arkadaşının evinde olduğunu ve gece eve gelmek yerine, arkadaşına gittiğini varsaydı. Ancak Brandy'nin ev arkadaşı annesini arayıp, Brandy'nin yanında olup olmadığını sorduğunda, bir şeylerin ters gittiğini anlamaları uzun sürmedi. İlk başta polis, Brandy'nin gönüllü olarak ayrıldığını düşünüyordu. Ancak arabasının, yol kenarında bulunduğu bilgisi gelince, olayı daha ciddiye almaya başladılar. Güvenlik kamerası görüntüleri, Brandy'nin tek başına geldiğini gösteriyordu. Gece kulüpte birkaç kişiyle konuşmuştu, ancak arkadaşları, o gece onun ayık göründüğünü söyledi. Arkadaşlarına eve giderken, benzinin bitmesinden endişe duyduğunu söylemişti. Ancak kimseden para istememiş veya almamıştı. Brandy aynı gece, bir adamın cep telefonu numarasını almasına rağmen, kulüpten yalnız ayrıldı. Ancak, Brandy'nin hemen arkasından, beyaz kovboy şapkalı bir adam çıkıyordu. Birbirleriyle alakası yokmuş gibi görünen bu ikili, farklı yönlere gidiyor gibi görünüyordu. Görüntülerdeki gölgeler, kameranın görüş alanından çıktıktan sonra, aynı yöne gittiklerini gösteriyordu. Bu sırada, kulüpten birkaç kişi daha ayrılıyordu, ancak içlerinden herhangi birinin, o gece hakkında bir şüphesi yoktu, anormal bir duruma şahit olmamışlardı. Brandy'nin arabasında yapılan incelemelerde ise, bir boğuşma belirtisi tespit edemediler. Sürücü koltuğu, sanki Brandy'den çok daha uzun birinin, arabayı kullandığını gösteriyordu, geri çekilmişti. Arabada ayrıca bir cep telefonuyla birlikte, çantası ve cüzdanı bulundu. Ancak daha sonra bu telefonun, Brandy'nin o sırada askerlik yapan, eski erkek arkadaşına ait olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca arabada annesinin Brandy'ye ait olmadığını söylediği bir benzin bidonu da buldular. Polis, bölgedeki aramaları sıklaştırdı ve bir görgü tanığının ortaya çıkması umuduyla güvenlik kamerası görüntülerini medyayla paylaştı. Olaydan günler sonra Brandy'nin telefonunun bir haftadan fazladır kullanılmadığını ve ardından yüzlerce kısa arama yapmak için kullanıldığını tespit ettiler. Polis bu telefonun yasa dışı maddeleri satmak için kullanıldığını düşünmeye başladı ve telefonun yeni sahibinin izini sürmeyi başardı. Bu kişiye ulaştılar ancak telefonu başka bir adamdan aldığını iddia etti. Bu ikinci adam, Brandy'nin kaybolmasından 9 gün sonra telefonunu sokakta yürürken yerde bulduğunu söyledi. Bu adam ise polis tarafından başka suçlara karışmasıyla zaten biliniyordu ve dikkatleri üzerine çekti. Ancak ilk günlerde şüpheli kişi olmasına rağmen onu Brandy'nin ortadan kaybolmasıyla ilişkilendirecek herhangi bir kanıt bulamadılar. Brandy'nin kayboluşuyla ilgili onlarca teori var, ancak bu teorilerin 3'ü üzerinde duruluyor. Birinci teori, Brandy'nin arkadaş çevresinden zarar gördüğü yönünde. Brandy'nin herkes tarafından çok sevildiği hesaba katılırsa, bu teori oldukça güçsüzleşiyor. Ayrıca bir arkadaşıysa, neden onunla telefon veya bilgisayar aracılığıyla iletişim kurduğuna dair bir kayıt yoktu. İkinci teoriyi savunanlara göre ise, fail beyaz kovboy şapkalı adam. Brandy ile aynı yöne giden adamın, kameraların görmediği bir yerde, Brandy'ye zarar verdiğine ve Brandy'yi kaçırdığına, arabasını otoyola bıraktığına inanılıyor. Üçüncü teori ise, Brandy'nin yolculuğu sırasında faille karşılaşmış olması. Brandy'nin benzininin bitmeye yakın olduğu ve yolun 45 dakika olduğu hesaba katılırsa, birinden yardım istemiş ve sonunda kaçırılmış olması muhtemel. Ayrıca arabada ne kadar benzin bulunduğu, kamuoyu ile hiçbir zaman paylaşılmadı. Sonuç olarak, Brandy Wells'in bu gizemli kayboluşunun üzerinden tam 15 yıl geçti. Brandy her zaman dışa dönük, konuşkan ve genel olarak sevimli bir kız olarak biliniyordu. Hayatında yeni bir sayfa açmaya sadece haftalar kalmıştı. Ne yazık ki bu yeni sayfayı açamadı. Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.